Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı ayrı, içi ayrı efsane lezzetli Adana yöresinin en özel sofralarının baş tacı yemeklerinden bir tanesi olan içli köfte tarifiyle geldim. Üstelik de ben yapamam, tutturamam, açamam mazeretlerini ortadan kaldıran özel teknikleriyle herkesin yapabileceği tiyolarda vereceğim. Detayları atlamadan dikkatle izlerseniz bu lezzeti mutlaka yakalayacağınızdan eminim. Sizler de hazırsanız hemen tarifimize geçelim. Öncelikle ince kıyılmış kuyruk yağımızı ocağımıza alıp bir miktar içerisine tuz ekleyip orta hararetli ateşte yağını çıkartmaya başlayalım. Çünkü içli köftemizin en önemli özelliklerinden lezzetine lezzet katan detaylarından bir tanesi içerisine katılan yağ. Normalde zeytinyağı, sıvı yağ, tereyağı gibi yağlar içli köfteye katılmaz. Çünkü yapımını oldukça zorlaştırır. Dışına sızdığı için yapamazsınız. Onun yerine margarin de kullanılabiliyor ama ben tercih etmiyorum. Çok sağlıklı bulmadığım için. Bunun yerine kuyruk yağı hem lezzetine lezzet katıyor hem de oldukça sağlıklı ve doğal. Doğal olan her gıdanın aşırıya kaçınmadığı sürece vücudumuza zararı değil faydası olduğuna inanıyorum. Bu arada 2 kilogram dana kuzu karışık kıymayı tencereye alıyorum. İlk başta yüksek ateşte kahverengileşmeye başladığında çevirerek kendi suyunda kapağını asla kapatmadan ara ara karıştırarak kavurmaya başlayalım. Kaşığımızın ucuyla ezerek birbirinden ayırmaya çalışıyorum. Büyük annelerimiz çift bıçak kıyma yaparlardı. Eskiden kıyma makineleri yoktu. Tabii şimdi kıyma makineleri bunları böyle yapıştırıyor. Kıyma kullanılacak yemekleri çift bıçak kullanarak içerisine konan etleri kıyma haline getirirlerdi. Ben de kullanıyorum yer yer. Kıyma olmadığı zaman eti çift bıçak kullanarak kıyma haline getirmeyi büyük annemden öğrenmiştim. O şekilde kullananlar var mı bilmiyorum. Vardı mutlaka ama sayıları gitgide azalıyor. Çift bıçakla kıyılan kıymaların özellikle dolma olsun içli köftede çok daha lezzetli olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlar ben kıymayı öncelikle kendi suyunu çekene kadar kavuruyorum. Suyunu çektikten sonra kendi yağında bir miktar kızartıyorum. Ondan sonra yağını ilave ediyorum. Bütün kıymaları bu şekilde kavururum. Kavurmayı da aynı teknikle kavururum. Özellikle kıymanın kendi sası kokusunu bu şekilde lezzetli hale getirebiliriz. Kıymamız tamamen pişer. Bunun lezzetine inanın bayılacaksınız bu teknikle kavurursanız eğer. Suyunun tamamen çekmesini bekliyorum. Dibinde bakın hala su var. O su tamamen çekildikten sonra kendi yağı çıkacak. O yağla birlikte kızardığı zaman lezzeti inanılmaz, kokusundan anlarsınız zaten. Bakın suyunu tamamen çekti ve kendi yağıyla artık kavruluyor. Şu çıtırtıyı duymamız gerekiyor, böyle çıtır çıtır. Bu çok önemli bir detay. Bu aşamada sık sık karıştırırsak tüm kıymalar aynı şekilde birazcık kendi yağında kavrulmuş olacaklar. Kenarları ortaya doğru geçiriyorum çünkü ortası daha çabuk kızarıyor. Arkadaşlar şimdi yağımızı direkt içine süzeceğim. Şöyle bir süzek yardımıyla süzüyorum. Kıkırdağını ayırıyorum. Şimdi bu yağla gerçek lezzetini alacak. Harika bir tat, harika bir koku ortaya çıkacak. İçli köftenin içine mümkünse başka yağ koymayın. Başka yağ da kaldırmıyor. Şöyle ki içerisine zeytinyağı koyarsanız ya da tereyağı koyarsanız tereyağı da oda ısısında yumuşadığı için kattığınız zaman köfteleriniz
Yaparken yarılabilir, dışına sızmalar olur. Toparlayamayabilirsiniz. Mümkünse koymayın ya da bir miktar koyabilirsiniz tereyağı. Ama sıvı yağ konmaz içli köftenin içine. O zaman kapatamayabilirsiniz. Bu şekilde bakın. Pembeleştiğini anladığınız zaman olmuş demektir. Şimdi arkadaşlar soğanı ilave ediyorum. Burada 12 soğan var. 10-12 soğan 2 kilo kıymaya yeterli. İnce kıyılmış, el blenderıyla çektim. Evet, soğanı kavruldu. Kıymayla birlikte lezzeti özleşti. Şimdi Adana yöresine ait olan biber salçamız var. Özellikle Karaysalı biberimiz. Çok fazla koyarsanız kıymanın lezzetinin önüne geçebilir. Bu ölçü buna yeter. Çünkü bizim biber salçamız çok yoğundur. Onun rengi, kokusu ayrı bir lezzet verir. Fakat fazla yaklaştığımız zaman da kıymanın tadının önüne geçebilir. Geçmesini istemiyorum. Her şeyin orantılı olması gerekiyor. Şimdi biber salçasıyla da iyice kavuracağım. Biber salçamızın oranı gayet güzel oldu, rengi. Tuzunu salçadan sonra tadına bakarak ekleyeceğim. Biber salçamız tuzlu. Sizler salçanızın durumuna göre, kendi isteğinize göre tuzunu ekleyebilirsiniz. Biber salçasıyla beraber iyice kavrulan kıymamızın artık tuzu, baharatını atma zamanı geldi. Baharatını, kokusu içerisinde kalsın istiyorsanız en son ekleyin. Şimdi arkadaşlar burada eğer acı seviyorsanız ben buraya 3 tatlı kaşığı acı ekledim. Sizler azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz damak tadınıza göre. 2'şer tatlı kaşığı karabiber ve kimyon ekledim. Şöyle. Çünkü içli köfte biraz acı güzel oluyor. Bizler öyle sevdiğimiz için ben 3 tatlı kaşığı ekledim. Son olarak da maydanozu ekliyorum. Ve altını kapatıyorum. Sıcağıyla şöyle bir çeviriyorum arkadaşlar. Maydanozumuz bu şekilde daha kokulu, daha lezzetli olacak. İçli köfteye de çok yakışır. Denemeyenler mutlaka eklesin. Bu şekilde kıymalı makarna da yapabilirsiniz. Çok seviliyor. Çok aranan, istenen, benden özellikle hayranları var kıymalı makarnamın. Bu şekilde. Buradan Muratcığıma da selamlar olsun. Sevgili Murat. Benim kıymalı makarnamın hastası. Şu an buna haşlanmış makarnayı ekleyin. Enfes bir kıymalı makarna olur. İçli köftemizin kıymasını kavurduk arkadaşlar. Bu şekilde kavrulan içli köfte enfes oluyor. Şunu da söylemek istiyorum. Bizim çevremizde, yöremizde içerisine ceviz eklenmiyor. Ama sizler seviyorsanız mutlaka bu aşamada ekleyin. Kavurmayın cevizlerinizi. Trans yağ dönüşmesin içerisindeki omega yağları. Biz böyle seviyoruz. Onun için ben eklemiyorum. Arzu edenler ekleyebilir. İçli köftemizin kıymasının donması gerekiyor. Onun için ben akşamdan kavuruyorum. Bu soğuduktan sonra buzdolabında tamamen donmasını bekliyorum. Yani zamanınız varsa bir gün önceden kavurursanız güzel olur. Yoksa dondurmak için bayağı bir uğraşırsınız. Sıcak haliyle zaten yapılmaz. Onun için bir gün önceden mutlaka kavurun, hazırlayın ve bir gün sonra da yapımına geçebiliriz. Evet, şimdi içli köftemizin dışını yoğurmaya sıra geldi. Bunun için ben Duru marka köftelik bulgur kullanıyorum. Çünkü yıllardır bunun özlü olması benim için önemli. Başka markaları bilmiyorum ama bundan çok memnunum. Gerçekten köftesi de güzel oluyor. Onun için de Duru marka kullanıyorum. Burada arkadaşlar böyle bir kaseyle 3 kase yaklaşık 1 kilodan biraz fazla geldi. Ben kalabalık olduğumuz için ona göre
yoğuruyorum. Sizler kendi ailenize, duruma, misafir durumuna göre azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Benim ölçüm bu şekilde. Böyle 3 kase bayağı bir yoğuracağım çünkü. Bunun içerisine arkadaşlar mutlaka bizim içi ve dışı salçalı olur köftemizin. Bizler kırmızı seviyoruz lezzetine göre. Adana yöresi öyle. Şimdi salçamız tuzlu olduğu için tuz miktarını kontrollü bir şekilde ayarlıyorum. Bunun içerisinde 1 tatlı kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı da kimyon var. Şöyle 2 yemek kaşığı da salçamızı ekledim. Çokluğuna, azlığına göre ayarlayabilirsiniz ama gerçekten salça dışına da o kadar lezzet veriyor, yakışıyor. Daha bir kaşık daha ekledim. Arkadaşlar biz irmik kullanmıyoruz. Köftenin lezzetini tam vermediğini düşünüyoruz. Köfte adetimizde irmik yok. Kullanan var mı? Çok var. Ama bizim damak tadına köfte olarak irmiği sevmiyoruz, öyle söyleyeyim. Onun yerine şurada gördüğünüz soğuk suda ıslanmış tel şehriye var. Yumurta da koymuyorum. Şehriyenin içerisindeki yumurta yetiyor. Bunun hamuruyla deneyin. Gerçekten çok lezzetli, farkı anlayacaksınız. Yani böyle bir tarif detay var mı bilmiyorum. Ama biz yıllardır bu şekilde yapıyoruz. İrmik hiç kullanmadık. Büyük annelerimiz hiç irmik kullanmazdı. Bir miktar un katarlardı. O da aşama aşama, yani hemen katılmaz. Bulgurumuzu çok az suyla böyle ıslatıyoruz. Yani şişirip bekletmiyoruz. Buradaki suyla bulgurumuzu yoğuruyoruz arkadaşlar. Çok fazla suya, kısır gibi ıslatıp beklettiğiniz zaman bulgurdaki lezzet suya çıka çıka, yani o da tabii haşlandığı zaman kaybolup gidiyor. Lezzeti içinde kalmasını istiyorsanız hele sıcak suyla asla yoğurmayın. Kesinlikle bunun özelliği dışının soğuk suyla yoğrulması. Yani o da ısısından biraz daha soğuk olabilir. Kesinlikle bunun püf noktalarından birisi soğuk suyla yoğrulması. Bu şekilde baharatı ve salçasını, hamurunu içerisine alarak bakın böyle yumuşattım. Bekletmeyeceğim. Kendim yoğura yoğura hamur haline getireceğim bunu. Öbür türlü açarken yarılmalar, zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Ama bu şekilde çok daha özlü olur, kolay olur. Bir de şimdi buna ne ekleyeceğim arkadaşlar? 1 kilo 250 gram bulgur kullandım ben. Bunun içerisine yarım kilo da eskiler döverek, et tokuçlarında döverek yaptıkları sinirsiz et koyacağım arkadaşlar. Bizim olmazsa olmazlarımızdan birisi dışına et koymak. Lezzetine lezzet katıyor. Yani bilmiyorum, bunu tadanlar, çevremdekiler ayrıca böyle içli köfte yemediklerini düşünüyorlar. O yüzden ben de, yani birçok içli köfte tarifi vardır. Ama bir de bu şekilde deneyin. Bunun lezzetini, farkını görün isterim. Mutlaka, yani bir kez olsun bir deneyin. Orijinal içli köfte bu şekilde yapılıyor. Eski bulgurların, eski buğdayların lezzetleri, bilmiyorum yeni üretilenlerde ne kadar var ama büyük annemin lezzetini yakalamaya çalışıyoruz diyebilirim. Şimdi buna bakın, şöyle rengi, kıvamı iyi oldu. Etini ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, dana etinden çekilmiş veya eskiler, büyük annelerimiz tabi et tokuşlarıyla döverek bu lezzeti yakalamaya çalışıyorlardı. Şimdi böyle bismillah tekrardan yoğuracağım. Etin lezzeti girsin istiyorum. Dışının lezzeti ayrı, içinin lezzeti ayrı. Ne bir irmik tadı alacaksınız, ne bir un tadı alacaksınız. Orijinal
içli köfte arkadaşlar. Olup olmadığını test ediyorum arkadaşlar. Şöyle bakın, gayet güzel özlü bir şekilde yuvarlandı. Arkadaşlar burada kasede unum var. Yaklaşık 3 yemek kaşığı. Şöyle kalanı görüyorsunuz. Göz kararı yapıyorum ben. Yani 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı bana yetiyor çünkü tel şehriye var içinde. Şimdi iyice özleşene kadar bir de unumu aldıktan sonra artık yavaş yavaş olmaya başlayacak. Şimdi bir 5 dakika daha yoğurursam sanırım olacak. Biraz daha ezilmiş, hamura benzeyen bir şekli görüyorsunuz. Şimdi şöyle şeklini kontrol edeceğim. Olup olmadığına karar vereceğim. Elime yapışıyor şu an. Suyla ıslatmam gerekiyor. Ama gördüğüm kadarıyla olmuş. Bir gün önceden kavurduğum iç yağ dolaba koymuştum. Bakın dondu. Şimdi ben bunu böyle kaşık yardımıyla tane tane olması için şu şekilde eziyorum tekrardan. Böyle yapmazsak köftelerimiz içerisine düzgün yerleşmez, kıymalar. O yüzden bunu da yapmamız gerekiyor. Şöyle eze eze. İçli köftenin yapımına geldik arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir yağlı kağıdı ıslattım. Üzerini kapattım ki kurumasın. Daha sonra elimi hafiften şöyle bir ıslatıyorum. Yanımıza su alıyoruz. Ara ara ıslatmamız gerekiyor. İstediğimiz büyüklükte şöyle yuvarlıyoruz. İki şekilde nasıl yapılır? Birisi çok kolay. Hiç yapamayanlar artık içli köfte yapsın diye o yöntemi de göstereceğim size. Bakın şöyle kendi yaptığım yöntem. Önce yuvarlıyorum. Sonra şu kenarından parmağım, sağ işaret parmağım içine aldıktan sonra soldan sağa doğru saat yönünde çeviriyorum. Çevirirken de şöyle hafif yassıltmaya çalışıyorum. Şu şekilde. Daha sonra baş parmağımda suya batırdım. Şöyle diplerden kalınlık kalmayacak şekilde yassıltıyorum. Bakın kase gibi oldu. Şöyle kalın yerlerini parmağımla iç kısımlarını yokluyorum. Şöyle inceltiyorum ve içerisine kıymamızı koyuyorum. Sevdiğiniz miktarda. İncecik, dışı incecik kağıt gibi oluyor. Şöyle kapatıyorum. Elimle şöyle. Eğer küçük yarıklar görürseniz minik yamalar yapabilirsiniz o kısımlarına. İlk yapanlar biraz zorlanabiliyor. Şöyle hafif sağ sol parmak avuçlu içlerimde kenarlarına bastırarak şu şekli veriyorum. Bizim yuvarlak olur arkadaşlar içli köftemiz. Bu haliyle köftemiz yapılışı çok kolay ama el alışkanlığı gerektiriyor biraz da. Şöyle. Şimdi kolay yöntem. Bu yöntemi hepiniz yapabilirsiniz. Gerçekten çok kolay. Önce bezemi şu şekilde hazırlıyorum. Daha sonra şöyle bir kase ediniyorum. Bir de streç film. Streç filmin içerisine şöyle bezemi atıyorum. Şu şekilde. Kaseleri içli köftelerinizin büyüklüğüne göre biraz böyle çukur, derin fincanınız varsa o da olur. Bu şekilde attıktan sonra bakın şöyle tabana doğru baskı yaparak
yukarı doğru da çekerek inceltiyorum. Şöyle. Oldukça ince içli köfteleriniz olur bu şekilde de ve çok da kolay oluyor. Denemeyen kalmasın. Yapamayan diyen için artık bir mazeret de kalmasın. Mutlaka bu teknikle hepiniz yaparsınız. Çocuklar dahi eline verin yapsın. Yapar yani. Şu incelen yeri varsa oraya da hemen yama. Bakın. Gördünüz mü? İçinde şöyle. Evet. Şimdi içimi koyuyorum. Şimdi poşetle beraber şöyle topluyorum. Bakın. Alıyorum. Şöyle. Ve elimle hafif elimi ıslatarak toparladım. Önemli olan zaten açmaktı. Toparlaması bir şekilde oluyor. Bakın şöyle hafif alta getiriyorum bu kısmı. Hafif yuvarlayarak yarıkların kapanmasını da sağlıyorum. Şöyle açılan yerleri elimle düzeltiyorum. Şöyle. Bakın gayet kolay ve güzel oldu. Daha hızlı seri çalışırsınız bu şekilde hem. Mutlaka deneyin. Tekrar yapacağım. Bakın. Kaseye streçimi koydum. Kenara aldım. İçli köftemi yuvarlıyorum. İçerisine atıyorum. Parmaklarımla böyle yasıltıyorum. Kasenin şeklini alacak şekilde. Çok büyütmenize de gerek yok. Çok aşırı inceltmeye de gerek yok ama inanın elinizde yaptığınızdan çok daha incesi oluyor. Şöyle. Şimdi köftemize toparladım. Hafif elimi ıslatıyorum. Çok az. Yuvarlıyorum. Hafiften de şöyle kenarlarına şekil veriyorum. Yasıltma şekli. Bakın şöyle elimle de düzeltiyorum. Açığı yarı kalmasın. Sıvıyorum. Oldu. İki tekniği de çalışın. Mutlaka birini yapacaksınızdır. Adana yöresine ait tüm yöntem ve lezzetiyle herkesin yapabileceği kolaylıkta bir içli köfte tarifini sizinle paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir, memnun kalmışsınızdır. Herkes bu lezzeti mutlaka tatsın, mutlaka yapsın diye. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı, bu arada abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Bir beğeni, bir yorum bırakırsanız çok sevinirim ya da bir emoji de olur. Bildirimleri açarak videolardan da anında haberdar olursunuz. Sevdiklerinize de paylaşırsanız çok sevinirim. Suyumuz kaynadı. Tuzumuzu atıyorum. Limon tuzu atmıyorum. Başka hiçbir şey atmıyorum ve köftelerimizi şu şekilde atıyorum. Üstünü geçecek şekilde. İlk etapta tabana çökerler. Pişmeye başladığı zaman yukarıya doğru çıkarlar böyle. Tamamen üste çıktığı zaman olmuş demektir. Şimdi bakın piştiler. Hiç yarılma yok. En ufak bir deforme yok. Görüyorsunuz gayet hepsi sağlıklı bir şekilde haşlanıyor ve piştiler. Şimdi bir tanesini alıp şöyle bir lezzet testine sunalım. Yanında olmazsa olmaz limon ve mevsim salatası karışık.
Şimdi bakın, iç kısmı tamamen pişmiş, içine dışına. Şöyle limonlu sıkıyoruz. Bu şekilde yanına salatasıyla beraber tüketiyoruz. Yapım aşamalarını, detaylarını dikkatlice takip ederseniz, yaparsanız mutlaka bu lezzeti yakalayacaksınız. Umarım beğenirsiniz. Umarım güzel içli köfteler yaparsınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Afiyette kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.